Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik konularına da bir takım ayrıntılara girmeden önce bir de bu dil meselesine kısaca değinmem gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi Türkçe'de millet ve milliyetçilik sözcükleri aslında ulus ve ulusçuluk sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Bunun dışında özellikle Batı dillerinden yapılan çevirilerde sık sık karşımıza çıkan nation, national sözcükleri de var. Nitekim terimlendirme ve adlandırma ile ilgili bazı sorunlara ve bazı kelimelere bu videoda kısaca değinmek istiyorum. Özellikle Batı dillerinin çoğunda hemen hemen hepsinde görülen ortak kavram nation. Nation kavramı aslında çok eski bir kelime. Eski kelime Hint-Avrupa eski dilinde gene diye bir kelime var. Yani doğumla ilgili, doğum bir bireyin doğmasıyla ilgili bir kelime. Bu kelime Yunanca'da falan geçiyor, oradan Latince'ye geçiyor. Latince'de kelime naski diye geçiyor. Latince'den gelme bir kelime, nation kelimesi. Roma döneminde, yani Latince'nin resmi dili olarak kullanıldığı dönemde nation aslında belli bir ırktan, belli bir kabileden, kavimden, kökenden gelen kişiler topluluğu, yani kavimler topluluğu ya da kabile gibi bir anlama geliyordu. Özellikle Roma'da farklı kavimleri her birisi nation olarak kabul ediliyordu. Yani örneğin işte Cermenler, Traklar, işte Kartacalılar, Bretonlar, Keltler, böyle Roma İmparatorluğu'nun içinde yer alan yerli halkların her biri nation olarak kabul ediliyordu. Bu kavram esas olarak Orta Çağ'da Avrupa'da zamanla özellikle dilsel anlamda farklı dilleri konuşan toplulukları ifade etmek için kullanılır hale geldi. Örneğin diyelim Fransa'daki ilk üniversitelerde, Paris'teki işte Sorbonne Üniversitesi'nde ya da diğer üniversitelerde öğrenciler aslında 4 nation'a ayrılıyorlardı. Bu 4 nation da esas olarak öğrencilerin geldikleri bölgelere göre konuştukları dillerle ayrılıyordu. Yani işte Almanca, İngilizce konuşanlar ayrı, Flamanca konuşanlar ayrı, İtalyanca konuşanlar ayrı. Böyle öğrencileri belli nation'lara bölmüşlerdi. Bu nation kelimesi zaman içerisinde Orta Avrupa'da siyasi anlamda bir içerik kazanmaya başladı ve ilk başlarda Roma'daki kullanımına uygun bir biçimde belli bir kökenden gelen insan topluluğu anlamına geliyordu. 1789 Fransız devriminden sonra ise kurulan devletlerin her bir devletin belli bir nation'a tekabül ettiği ve dolayısıyla da millet ve milliyetçilik, national milliyetçilik kavramlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kavramlar Büyük Fransız devriminden sonra literatüre yerleşerek hemen hemen bütün Batı dillerine geçmiş durumda. Şimdi Türkçe'de kullanılan millet sözcüğü ise aslında millet sözcüğünün kökeninde Sami bir dili olan, yani Hazreti İsa'nın da konuştuğu dil olduğu söylenen Aramice'de milla diye bir sözcük var. Milla sözcüğü aslında birebir nation'a benziyor. Yani belli kabileden, belli bir kökenden, belli bir ortak atadan gelen insanlar topluluğu olarak adlandırılıyor. Fakat bunlar esas olarak dinsel bir içerik taşıyor. Yani örneğin Kur'an'da geçen milla sözcüğü aslında İslam topluluğunu adlandırmak için kullanılıyor milla. Milla aynı zamanda Müslüman olmayan diyelim Yahudiler için ya da Hristiyanlar için de milla sözcüğü kullanılıyor. Şimdi milla sözcüğü biliyorsunuz Osmanlı döneminde değişik
kelimelerin kökenleri Arapçadan kaynaklanmakla birlikte tabii Türklerin söyleyiş özelliklerine bağlı olarak zaman zaman örneğin diyelim Arapça yapıya uymayacak bir biçimde de kelimeler türetilebiliyordu. Örneğin işte hürriyet kelimesi aslında Arapçadan gelme bir kelime ama Arapçada hürriyet diye bir kelime yok. Yani hürden geliyor ama Türklerin geliştirdikleri bir şey. Şimdi belli ses dönüşümlerinin sonucu olarak da milla kelimesi Osmanlı döneminde millete dönüşüyor. Ama Osmanlı sistemindeki millet kavramı aslında bütünüyle dinsel bir içerik taşıyor. Yani her ayrı dinden olanlar o dinin sahipleri siyasi olarak Osmanlılar onları bir yapı olarak kabul etmedikleri ya da bunlarla ilişkileri öyle kurmadıkları için esas olarak dinsel cemaatler olarak bakıyor ve o toplulukları doğrudan yönetmektense dinsel cemaatin örneğin Yahudileri hahamlar vasıtasıyla yönetmeye çalışıyor. Aynı şekilde Hristiyanları da en başta Patrik olmak üzere değişik kilise yöneticileriyle o toplulukları yönetiyor ve o topluluklardan aldığı vergileri de esas olarak bu dinsel kuruluşların temsilcileri topluyorlar ve Osmanlılarla onlar muhatap oluyorlar ve doğal olarak doğum, ölüm, işte cenaze işleri, bir takım işlemleri de onların Osmanlı Devleti adına bu dinsel yetkililer sürdürüyorlar. Yani Osmanlı millet sistemi denilen bu. Şimdi Osmanlı millet sistemi içerisinde diyelim Yahudiler ayrı bir millet. Çünkü onlar Museviler yani Yahudi inancının temsilcileri. Ama Ortodoks Hristiyanlar ayrı bir millet ama Katolikler ya da Protestanlar ayrı bir millet. Osmanlı millet sistemi içerisinde Katolikler vardı. Katoliklerin içerisine işte Arnavutlar, Sırplar, Ermeniler, bir takım başka topluluklar da giriyordu. Ama örneğin diyelim ayrıyeten Protestan milleti vardı. Protestan milletinin içerisinde yine Ermeniler vardı. Çünkü Ermeniler örneğin bütün Ermeniler değiller, Katolik değiller. Bir kısmı da Protestan. Protestan olduğu için o Ermeniler farklı bir millet olarak kabul ediliyordu. Benzer biçimde Çerkezler, Araplar, Türkler, işte bazı Arnavutlar, bir takım topluluklar, bütün bunlar da İslam milleti içerisinde yer alıyordu. Yani İslam milleti denildiğinde yalnızca Türkler akla gelmiyordu, diğerleri de geliyordu. Dolayısıyla Osmanlı millet sistemi böyle bir sistemdi. Şimdi Osmanlı millet sistemi tamamen dinsel temellerde olduğu için Osmanlı topraklarında 1900'lü yıllardan itibaren başlayan milliyetçilik akımının Türklere dayanması oldukça yeni bir olgu. Osmanlı döneminde millet kelimesi tamamen dinsel bir içerik taşıyordu. Ama 1900'lü yıllardan itibaren başlayan millet ve milliyetçilik kavramlarının geliştiği siyasi ortam içerisinde bu kavram Cumhuriyet'le birlikte tamamen bir kenara bırakıldı ve millet esas olarak bugün kullandığımız altı dillerindeki nation'ın karşılığı olarak millet kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla millet kavramında bugün geçmiş olaylardan ya da geçmiş dönemdeki Osmanlı dönemindeki bazı olgulardan bahsederken orada geçen millet sözcüğüyle Cumhuriyet sonrası dönemdeki olaylarda ya da Türk milleti kavramında kullanılan millet aynı şey değil. Bugünkü din dışı kullanım geçmişte Osmanlı döneminde yoktu. Şimdi Türkçenin özdeşleştirilmesi çabaları içerisinde millet kavramının yerine ulus kavramı ortaya atıldı ve belli çevrelerce giderek benimsenerek millet ve milliyetçilik yerine ulus ve ulusçuluk kavramları kullanılır hale geldi. İşin aslında ulus kelimesi de Türkçe bir kelime değil. Ulus da aslında Moğolca bir kelime. Moğolca bir kelime ve Moğolca'daki ulusun anlamı belli bir siyasi yönetime bağlı olarak
ve özellikle de bir hanedan kurucusunun uyruklarını ifade eder bir biçimde kullanılıyor. Cengiz Han öldükten sonra onun yerine oğullarının her birisi ayrı birer ulus kurdular ve ulusun başına geldi. İran'ın kuzeyi ve oralarda Çağatay'ın egemen olduğu yerde Çağatay ulusu, Çin tarafında Kubilay ulusu, diğer tarafta Cüce ulusu gibi değişik uluslar kuruldu. Dolayısıyla ulus kelimesiyle millet kelimesinin Cumhuriyet sonrası dönemde kazandığı içerik aslında birebir aynı. Yani günümüzde milletten ya da ulustan söz etmemiz sadece dilsel beğeni ve tercihle ilgili bir sorun. Yoksa işin özünde farklı kavramlar değil. Ama sonuçta belli bir olguyu ifade etmek için işte Aramice ve oradan geçerek Arapça kökenli millet ile Moğolca kökenli ulusu kullanıyor olmanın işin özünü değiştirmesi ya da o konuda farklı bir anlayışa tekabül etmediğini kabul etmek gerekiyor. Şimdi bu terimlendirmelerin dışında millet konusunu ele alırken millet ve milliyetçilik kavramlarıyla birlikte sık sık gündeme gelen bazı konular oluyor. Özellikle de terimlendirme konularında bazı insanlar özellikle de Türkçenin Osmanlıca'da Arapçadan ve Farsçadan arındırılmasını savunan özdeşleştirmecilerin katkılarıyla bu konuda işi ifrata vardırabiliyorlar. Yani abartılı bir noktalara gidebiliyorlar. Örneğin benim önceki videolarımdan birisinde yanlış hatırlamıyorsam böyle bir denk geldiğinde anne kelimesinin kökeninden söz etmiştim. Anne kelimesinin aslında Türkçenin yapısına uymadığı, büyük ihtimalle de aslında Hititçeden anla, anlatta diye geçer. Hititçeden Türkçe'ye geçtiğini söylemiştim. Tabii benim bunu söylemem üzerine hemen bazı izleyiciler hemen karşı çıkarak işte annenin anadan geldiğini ve dolayısıyla öz Türkçe olduğunu, benim söylediğimin çok saçma ve kabul edilmez bir şey olduğunu söylediler ve yani açıkçası burada bir milliyetçilik çabası göze artıyor. Oysa ki ben bunu kafamdan uydurmadım. Yani şimdi normalde Türkçe'de eski Türkçeyi göz önüne tutalım. Eski Türkçe'de ki eski Türkçenin en eski belgeleri Orhun anıtlarıdır. 8. yüzyılda dikildikleri biliniyor. Orhun anıtlarında anne diye bir kelime yok. Ana da yok. Peki Orhun anıtlarında ne var? Orhun anıtlarında ök var. Yani anne yerine ök geçiyor. Nitekim bugün dilimizde bulunan öksüz, yani anasız çocuklara öksüz denir bildiğiniz gibi. Biz gerçi köyle öksüz diyoruz ama onun aslı öksüzdür, göyle. Dolayısıyla Orhun anıtlarında baba içinde baba denmez. Kanktır, kank. Peki eski Türkçe'de sonra tarihsel gelişim süreci içerisinde ögün yanı sıra kullanılan ne var? Esas olarak bugün örneğin abla sözcüğünün de kökünde yer alan aba, ki bazı yerlerde bu ninelere ebe denir. Ama aba kelimesi Orta Türkçe'de ve birçok Türki dilde geçen bir sözcük. Aba aslında anne demek. Anne anlamına da geliyor. Yani yaşlı büyük insan anlamına geldiği gibi anne anlamına da geliyor. Ama bunun dışında çok yakın dönemin dışında anne diye bir kelime yok. Ana diye bir kelime de yok. Kaldı ki ananın anneye dönüşmesini de etimolojik olarak açıklamak zorundasınız. Oysa ki Türkçe'de örneğin ünsüz ikizleşmesi diye bir kavram yoktur. Yani çok sınırlı birkaç örnekte işte eski Türkçe'de 258 gibi bazı sayılarla ilgili ikizleşmeler vardır. Ama onun dışında örneğin anne örneğinde olduğu gibi iki tane N sesinin yan yana geldiği hiçbir başka kelime yok. Şimdi bu tesadüf mü? Kaldı ki ananın anneye dönüşmesi için büyük ünlü ses uyumuna göre de bir incelme durumu var. Bu da açıklanmaya muhtaçtır.
Şimdi bütün bunlara göz önüne baktığımızda, yani geçmişte eski Türkçe'de annenin ök ya da aba olduğunu düşünelim. Türkçenin ses yapısı açısından anne kelimesinin açıklanmaya muhtaç ve hiçbir başka örneği olmayan bir örnek olduğunu düşünelim. Şimdi bütün bu örneklerden bakıldığında, ki tarihsel kaynaklarla ilgili alıntılar bakımından örneğin benim bildiğim kadarıyla İsmet Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüğünde de annenin Hititçeden geldiği söylenir. Yani bu bir varsayım olarak ya da bir iddia olarak ortaya atılması öyle tamamen boşlukta kafadan uydurulan bir şey değil. Yani Türkçenin ses yapısı açısından da bakıldığında yani annenin açıklanmaya muhtaç olduğu belli. Kaldı ki ana sözcüğü çevre Türki dillerde olmakla birlikte örneğin anne biçimini Anadolu Türkçesi dışında hiçbir yerde rastlamıyoruz. Şimdi böylesi bir temel akrabalık terimiyle ilgili anne gibi bir kelimenin bu şekliyle gelişmiş olması garip bir durum gibi gözüküyor ama aslında garip değil. Çünkü Türkler Orta Asya'dan çıkıp batıya doğru göç ettikleri sırada bu göç olayı yüzlerce, binlerce yıl sürdüğü için Türkler bulundukları her coğrafyada farklı toplumlarla farklı ilişkilere girmişlerdir. Farklı ilişkilere girdikleri için de başkalarından çok sayıda böyle temel konularla ilgili bile kelimeler almışlardır. Basit bir örnek vereyim. Yani birçok duyan kişi yadırgıyor örneğin. Evet sözcüğü. Eski Türkçe'de evet diye bir sözcük de yok. Sadece Divan-ı Lügat-ı Türk'te, yani Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğünde ya da oralarda emet ya da yemet biçiminde geçiyor. Başka Orta Çağ'la ilgili sözlüklerde de bu emet ve yemet kelimeleri var. Ama örneğin Türkçenin ilk büyük sözlüklerini hazırlayanlardan biri Şemsettin Sami'nin sözlüğünde evet aslında ovat ve uvat diye geçiyor. Şimdi onun Orta Çağ'da Türklerin dilinde ovat ve uvatın geçmişine gittiğimizde de örneğin Farsçanın geçmişinde yer alan Pehlevi diline gidiyoruz. Pehlevi dilinde avat diye bir kelime var ki Sanskritçe'de, yani Hint-Avrupa dillerinin en eskilerinden biri olan Sanskritçe'de de bu avata yakın bir kelime var. Dolayısıyla Türkler o tarihsel süreç içerisinde yani avatı önce ovat sonra uvat biçiminde almışlar ve ses dönüşümleri sonucunda evete dönüşmüş. Bazı Oğuz kabileleri ise bunu emet, yemet biçiminde de almışlardır. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Dilde milliyetçilik yapmak evet mümkün. Fakat milliyetçilik yapmanın bilimsel olarak ya da felsefi açıdan bir ciddiyeti ya da bir anlamı yok. Yani önemli olan belli durumları ifade edebilecek kavramların ve kelimelerin o dilde yerleşip yerleşmemesidir. Yani bu her önüne gelen kelimeyi alsınlar anlamına gelmiyor ama örneğin bazı topluluklar başka topluluklarla iç içe yaşadıklarında onlardan etkilenmeleri ve oradan bazı kelimeleri almaları gayet normaldir. Örneğin Türkçe'de, eski Türkçe'de ak ve kara diye kelimeler vardır. Fakat ak ve kara Türkler batıya doğru ilerledikçe zamanla Arapçadan alınmış siyah ve beyaz kavramları ortaya çıktı. Ama siyah ve beyazla ak ve kara örneğin deyimlerde, atasözlerinde şurada burada aralarında ince anlam farklılıkları vardır. Dolayısıyla bu anlam farklılıklarını yok edecek bir biçimde ak ve karayı tercih etmek, siyah ve beyazı reddetmek mümkün mü? Değil. Yani örneğin Türkçe'de diyelim hayır sözcüğünü alalım. Hayır sözcüğü bildiğiniz gibi aslında birçok arkadaş belki de bilmiyordur. Hayır sözcüğü Arapçada hayırdan gelir. Yani hani birilerine hayır olsun diye para dağıtır, bir şeyler verirler ya, orada hayır. Hayır ne demek? Birine iyilik yapmak, ona ihsanda bulunmak, yardımcı olmak. Peki
böylesi bir kavram, iyilik yapmak, ihsanda bulunmak, yardımcı olmak anlamındaki bir hayır Türkçe'de hayır'a nasıl dönüştü? Latincesiyle eufemizm, Türkçesiyle de hüsnü tabir denilen bir edebi söz sanatı vardır. Burada bazı kavramları yumuşatmak gerekir. Yani yumuşatılarak kullanılır. Örneğin birisi yerine öldü denmez ama işte öte dünyaya ruhu uçtu denir. Yani işte böyle daha böyle münasip ve kabul edilebilir bir biçimde ifade edilmesi. Şimdi Türkçe'de Arapça hayrın olumsuzluk bildiren hayıra dönüşmesinde de aslında böylesi bir hüsnü tabir var. Yani bunun örnekleri, örneğin en klasik örneklerinden birisi şeydir. İşte diyelim bir taraf oğlan için kız istemeye giderler. Kıza isterken işte gereken laflar söylendikten sonra kız tarafı şöyle der. Ya işte hayırlısı neyse o olsun. Yani hayırlısı neyse o olsun. Aslında hayırlısı neyse o olsun. Yani işi aslında yokuşa sürmek. Yani kabul etmemenin kibarca ifadesinden başka bir şey değildir. Çünkü zaten kabul etmiş olsalar evet derler. Hemen evet dersin. Ama evet demiyorlar. Fakat karşıdakini kırmamak için olmaz da demiyorlar. İşte hayırlısı neyse o olsun. Şimdi hayırlısı neyse o olsun aslında olayı kibarca ifade edip bir yerde de ipe un sermek gibi bir şey oluyor. Yani ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? Şimdi belli bir dönemde Osmanlıca'da böyle bir şeylere doğrudan karşı çıkıp direkt hayır demektense işte hayırlısı neyse olsun, hayırlısı derken Türkçe'de bu hayır kelimesi Türkçe söyleyişle hayıra ve bugün bildiğimiz anlamda hayra dönüşüyor. Şimdi bu örnekler bize neyi gösteriyor? Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Aslında dilde milliyetçilik yapmanın bir anlamı yok. Yani dilde milliyetçilik yapılabilir. Gerçekten o dilin dokusuna, yapısına, söz dizimine, dilin kurallarını ihlal edecek biçimde abur cubur her kelimenin doldurulması elbette doğru değil. Fakat belli bir dilde farklı dillerden gelen kelimelerin alıp kullanılıyor olmasından da gocunmamak gerekir. O açıdan bakıldığında örneğin İngilizce dünyanın en karma, melez dillerinden birisidir. Yani bütün dillerden sayısız kelimeyi almış ve kendi içerisine sindirebilmiştir. Bu o dili fakirleştirmediği gibi o dilin tam tersine zenginlik de katar. Yani sonuç olarak bu millet ve milliyetçilik olgularını işlerken zaman zaman karşımıza çıkacak kelimelerle ilgili bazı etimolojik bilgileri de arkadaşlara sunmaya çalışacağım. Çünkü beni izleyen arkadaşların arasında etimoloji öğrencilerinin ve etimolojiye ilgili duyan arkadaşların olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu konuları her tür ön yargıdan ve milliyetçi reddiyelerden bağımsız biçimde nesnel olarak ortaya koymaya çalışacağım. Sonuç olarak bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren ve destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.